arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber H&M markasının bu tarzda bir çantası vardı. O çantanın yapılışını anlatacağım. Biraz büyükçe bir çanta. Resimde de görmüşsünüzdür. Plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Günlük çanta olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben çantanın parçalarını ördüm. Size kısaca yapılışını anlatacağım ama ayrıntılı bir şekilde. Zaten yapılışı çok basit. Şimdi şöyle bakın, 2 tane sap ördüm. Şimdi sonra bir tane de böyle uzunca bir parça, hem kenarları hem alt kısmı hem diğer kenarı, hem iki kenar hem de taban kısmı için böyle birleşik bütün bir parça ördüm ve çantamızın önü ve arkası bu şekilde. Şöyle söyleyeyim, iki parça aynı şekilde aynı sayılarla başlıyoruz, aynı sıra sayılarında işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu parçalarımın hepsini ütüledim önceden. Ütülemediğiniz zaman hoş durmuyor, daha böyle kötü duruyor. Ütüledikten sonra bu şekilde daha düzgün duruyor. Şimdi ben size öncelikle bunun ölçülerini vereceğim ve daha sonra yapılışını anlatacağım. Çantamın bakın uzunluğu 34,5-35 santim civarlarında arkadaşlar. Uzunluğu da şöyle göstereyim. 38-38,5 santim civarında da uzunluğu. Şimdi bu parçaları yana alalım ve sap kısımlarının ben size ölçüsünü vereyim sapının. Şöyle. Evet. 72 santim, 71,5-72 santim civarlarında, hep buçuklu olmuş ölçülerim. Çok fark etmez, 1 santim kısa ya da 1 santim uzun hiç fark etmez. Bu dediğim gibi 71,5 santim civarında. 71 de yapabilirsiniz, 72 yapabilirsiniz ya da 70'ten de kısa yapabilirsiniz. O şekilde. Şimdi bu parçaya bakalım. Şöyle bunların hepsinin sayısını, uzunluğunu vereceğim arkadaşlar size. Şöyle en başta ölçüsünü vereyim. Bakın. Şöyle biraz uzunca bir parça. Yalnız bu parçanın uzunluğu sizin örmüş olduğunuz çantanın boyutuna göre değişecektir arkadaşlar. Evet, toplamda 117 santim olmuş arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Benim vereceğim sayılarda örerseniz arkadaşlar boyutu bu şekilde olabilir. Yani şu şekilde ben hesapladım. Hatta yani hafiften biraz büyük olacak şekilde yapmaya çalıştım. Böyle dikişini yaptığımızda, birleştirmesini yaptığımızda eksik kalırsa ucuna ekleyip hatta ipini kesmeden o şekilde devam edebilirsiniz. Fazlaysa da zaten sökebilirsiniz. Bu şekilde ben örerken ölçe ördüm. Ama tabii hafiften de fazla yapmak istedim ki eksik olmasın diye. O yüzden dediğim gibi çantanızın boyutuna göre bu örecek olduğunuz bu parçanın boyutu değişebilir. Şimdi bu parçaları kenara kaldıralım. Şimdi bu parçayı alt taraftan başlayacağız örmeye. Ben size şöyle bir koton ip üzerinde göstereceğim. Ben çantama 60 ilmekle başladım. Çantamızı çift sayılarla başlamaya dikkat edelim. Çünkü şu üst taraftaki bu parçalar, bu kare kare olan yerleri çift sayı olması gerekiyor düzgün durabilmesi için. 60 ilmekle başladım. 60 artı 1. Şimdi örerken de göstereceğim. Kenarından yukarıya çıkabilmek için bir ilmeğe ihtiyacımız var. O yüzden 60 ilmek
Yani şöyle söyleyeyim, burada toplamda 60 tane trabzanımız var arkadaşlar. O şekilde. İsterseniz şöyle hafiften bir başlayalım. Ben bunun ölçülerini kendime göre yaptım arkadaşlar. Yani şu şekilde söyleyeyim. Çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Benim ördüğüm çantadan daha büyük ya da daha küçük çanta yapmak isteyebilirsiniz. Nasıl yaptım ben? Zincirlerimi çektim. Santimini ölçtüm. Ölçtüğünüz santimden birkaç santim kısa oluyor. Ona göre hesaplayın. Çünkü bu şekilde sık iğnelerle, trabzanlarla gittiğiniz zaman topluyor birazcık daha zincirleriniz. O yüzden mesela 40 santim ölçtüyseniz bir 38 santim, 37 santim civarında olabilir. Yani küçülecektir. Şimdi ben sizlere göstermek için şöyle bir iple örüyorum. Ben kağıt ipi kullandım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Kağıt iplerin standart olmadığı için, incesi kalını olmadığı için, yani kimisi ince çıkıyor, kimisi kalın çıkıyor. Siz elinizin sıkılığına göre ayarlayın. Dediğim gibi zincir sayısını benim verdiğim sayılarda yaptığınız zaman büyük ya da küçük olma ihtimali var. Yani aynı ölçülerde de olabilir ama belki ipiniz kalınsa daha da büyüyebilir çantanız, aynı sayılarda yapsanız bile, ya da ipiniz ince ise daha da küçük bir çanta olabilir. O yüzden dediğim gibi istediğiniz ebatlarda zincir çekiyorsunuz. Zincir çekin ve santim olarak ölçün. Ölçtükten sonra diyelim ki dediğim gibi 40 santimse 40 santimden 3 santim 4 santim civarı daha kısa olacağını hesaplayın. O şekilde çantanızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle çantama 60 ilmekle, zincirle başladım ben. 60 artı 1. Şimdi onu da göstereceğim zaten. Şöyle size göstermek için yapıyorum ben. Bu yani iplerle daha rahat gösteririm. Kağıt ipi örmesi birazcık zahmetli ve zor. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diyelim. 20 ilmek, 20 zincirimi çektim. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Ve hemen bak bu son zincirin yanındaki zincire batıyorum. Ve geçiriyorum. Batıyorum. Ve çıkartıyorum. Trabzan yapıyorum. Şu kenara kaldırayım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle bakın. Zincirimin içine batıyorum. Çıkartıyorum. Ve geçiriyorum. Evet, sık iğne. Sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, bakın hemen yanındakine. Hemen yanındakine. Evet, dediğim gibi çantanın ölçüleri tamamen size kalmış. Yalnız sadece sayılarına dikkat edin. Çift sayı artı bir tane de yukarıya çıkabilmek için ilmek, yukarı sıraya çıkabilmek için, yani o bir zincirimiz. Şimdi onu her sıra başında zaten bir zincir çekerek sıramıza başlayacağız. Şu şekilde ben bir sıramı tamamlayayım. Evet. Ve son zincirimi de yaptım. Bakın. Şu şekilde trabzanlarımı, ilk sıramı oluşturmuş oldum. Şimdi buradan üst sıraya çıkacağız. Üst sıraya çıkabilmemiz için bir zincir çekiyorum
ve çeviriyorum. Bakın hemen yanındaki boşluktan batıyorum ve yine sık iğnelerime başlıyorum. Bakın burada yerlerimiz belli zaten. Hemen tepeye batıp çıkıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çantamızın alt kısmı ve üst kısmı sık iğnelerden oluşuyor zaten. Evet, bu şekilde arkadaşlar bakın böyle buralara da sık iğne yapıp buraya geliyoruz. Sonra yine bir zincirle tekrar üst sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde sıralarımızı tamamlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim tekrardan çantanın modeli üzerinde. Burada toplamda 16 sıra yaptım ben. Burada modelde gösterdiğim gibi git gel git gel git gel toplam 16 sıra sık iğne yaptım. Üst tarafta da arkadaşlar 12 sıra sık iğne yaptım. Yani sayıları farklı. Bunun sayılarını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yeterli buldum ve bu sayılarda yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bu sık iğnelerimi gösterdiğim şekilde birkaç sıra yapayım. Bunun işte tamamını yapmayacağım da birkaç sıra yapayım. Sonra üst kısmını, bu kafeslerini hep beraber yapalım. Evet. Şimdi ben 4 sıra yaptım. Şimdi bakın ilk sıraya buradan başlayacağız. Şimdi normalde bu sırayı bitirdikten sonra bir zincirle üst sıraya geçiyorduk. Şimdi burada 3 zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın hemen yanındakine normalde batıyorduk ya. Şimdi şöyle netleyeyim. Normalde hemen buraya batmam gerekiyor ama batmayacağım. Atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Şöyle. Burada trabzan yapacağız. Aşağıda sık iğne yaptık. Burada da trabzan yapacağız. Doluyorum. İlkine değil, ikincisine batıyorum ve iki kere de çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralarda bir zincirimiz var. Tekrar doluyorum. Bir tanesini atlayıp ikincisine batıyorum. İki kere de çıkardım. Bir zincir çektim. Tekrar doladım. Bir tanesini atlıyorum. İkincisine batıyorum. Evet, bir zincir çektim, doladım. Bir tanesini atlayıp ikincisine batıyorum. 1 2 bir zincir doladım, birincisini atlayıp ikincisine batıyorum. Bir zincir. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Bakın birincisini atlayıp ikincisine batıyorum. Ve 2 kere de çıkartıyorum. Bir zincir, birincisini atlayıp ikincisine batıyorum. Bu çantayı arkadaşlar kağıt iple örebilirsiniz, makrome ipleriyle örebilirsiniz ya da bu şekilde koton iplerle örebilirsiniz. Yani nasıl bir ip tercih ederseniz o kendi inisiyatifinize kalmış. Şimdi bakın son birincisini atladım, ikincisine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde ilk sırayı tamamlamış olduk. Şimdi üst sıraya çıkacağız. Üst sıraya çıkarken 1 ve 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığımı başına doladım ve hemen yanındaki boşluğun içine batıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 kere de çıkartıyorum. Evet. İkinci sırayı bu şekilde başlıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Doladım. Yine bir sonraki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz.
bir zincir doladım, hemen yandaki boşluğa. Bir zincir doladım, hemen yanındaki boşluğa. Bir zincir doladım, hemen yanındaki boşluğa battım. Doladım, zincir çektim, doluyorum ve yanındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir doladım, hemen yanındaki boşluğun içine. Bir zincir boşluğun içine. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın şurada 3 zincirle başlamıştık zaten. Hemen bunun tepesine batıyorum. Ve burada bakın iki tane trabzan var diyelim. Burada yine bir tane de hemen boşluğun içine yapmıştık. Bir kere daha doluyorum. Burada arada zincir çekmeden. Bu 3 zincirin hemen tepe noktasına batıyorum arkadaşlar. Bir, iki kere de çıkartıyorum. Evet, bakın. Birinci sırada tek trabzan var. İkinci sırada bakın 2 tane. Üst sırada bir tane, üst sırada 2 tane, üst sırada bir tane, bir üst sırada 2 tane. Evet. Bu şekilde 2 tane trabzanla bitirdik. Şimdi bakıyoruz, döneceğiz. Döndüğümüzde tekli trabzan olacak. 3 zincirle başlıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir. Dönüyoruz. Doluyorum. Hemen buraya değil. Atlıyorum. Şuradaki araya batıyorum. Kafesin arasına. Evet. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum ve kafesin içine. Bir zincir doluyorum, kafesin içine batıyorum. Evet, aralarda zincir çekiyoruz. Evet, bu 3. sırayı da yine 3 zincirle başladık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincirimizi unutmuyoruz. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi doluyorum. Şuradaki en baştaki zincirin tepesinden batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde kafeslerimiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? 2 zincirle başlayacağız. Şu şekilde 1, 2 zincirle başlayacağız. Sonrasında çevireceğiz ve bu sefer de ikili olacağı için hemen doluyoruz ve hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Bakın ikili oldu. Bir zincirle devam ediyoruz. Evet, bir sıraya başlarken 3 zincirle, bir sıraya başlarken 2 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Üst taraftaki sık iğnelerin, pardon kusura bakmayın söyleyemedim. Sık iğnelerin nasıl oluşturduğumuza bakalım tekrardan. Şimdi bu sırayı bu şekilde yine aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet, boşluğun içine yapıyoruz ve bir tane de burada zincir çekmeden yapıyoruz. Doluyoruz. Hemen buradaki zincirin en üst tepe noktasından batıp ikinciyi yapıyoruz. Şimdi burada
nasıl bu tepe kısmındaki sık iğnelerin yapılışına nasıl geçiyoruz. Şimdi sık iğneleri yaparken bir üst sıraya bir zincirle geçiyorduk. O yüzden burada bir zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Bakın hemen yanında trabzan boşluğuna batıyorum. Tepe boşluğuna. Hemen yanındakine batıyorum. Buradaki aralara birer tane batıyorum. Hemen bir tane de buradaki direğin üstünden batıyorum. Bir tane ara boşluktan batıyorum. Bir tane direğin üstünden batıyorum. Bir tane aradan batıyorum. Böylelikle sık iğnelerimize geçiş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama eğer anlamadığınız yerler olursa arkadaşlar yorum kısmından yazabilirsiniz ya da birkaç ilmek Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Bazen yorumlarınız bana düşmüyor, göremiyorum. O yüzden hani niye bana cevap vermiyor demeyin. Elimden geldiğince gördüğüm her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Eğer yorumunuza cevap vermediysem bilin ki görmemişimdir. O yüzden bana Instagram sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Evet, bu şekilde her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak ulaşıyoruz. Evet, sıra sonunda yine ilmeklerinizi sayın ki sayılarda bir farklılık olmasın. 20 tane sık iğneniz olması lazım. Ne yapıyoruz? Şimdi bir ilmek daha, bir zincir çekip tekrardan dönüp tepe kısmını yapmaya devam edeceğiz. İstediğimiz sayıya ulaşasıya kadar. Şimdi arkadaşlar bu parçamızın yapılışı bu şekilde. Yani başka bir farklılığı yok. Ben şuradan ipimi bir keseyim. Zaten boyutuna ulaştığımızda ipimizi kesip bitireceğiz. Şimdi yan parçaların yapılışı. Ben bu yan parçaya 14 artı 1 ilmekle başladım. Dediğim gibi bu alt kısmı yaparken başladığımız şekilde başlayacağız ve aynı şekilde yapacağız. Sadece bu ön ve arka parçayı yaparken 60 ilmek başlıyoruz. Bu yan parçaları içinde 14 artı 1 ilmekle başlayacağız. Peki bu saplarını nasıl yaptım? Saplarını da arkadaşlar 4 artı 1 ilmekle başlayarak yaptım. Siz bir tık daha kalın yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hatta ben size bunların genişlik ölçülerini de vereyim. Size az ya da küçük gelirse bir tık daha büyütebilirsiniz. Evet. 2,5 santim, 2 santimden çok az fazla olmuş arkadaşlar bu sap kısmımızın eni. Ben 4 artı 1 ilmekle başladım. Yani 5 ilmek zincir oluyor. Siz 6, 7 artık bunu artırabilirsiniz eğer bu sayı size yeterli gelmezse. Peki bu yanlarının ölçüsü nedir? Onu da paylaşalım sizlerle. Evet. Şu şekilde 7,5-8 santim civarında olmuş arkadaşlar bu yan parçamızda. Şimdi gelelim artık bu çantamızın birleştirmesine. Evet. Şimdi şu ipimizi kenara alalım. Şimdi ben kağıt iplerimi şöyle tulip bir tığla örüyorum ve 3 numara tığ kullanıyorum. Kağıt ip örecek olanlara bu tığları tavsiye ediyorum. Çünkü kağıt ip dediğim gibi biraz örmesi zor bir ip olduğu için bu silikon kısımları tığın silikon kısımları çıkabiliyor. O yüzden ben kağıt iplerde tulip tığı tercih ediyorum. Yünlerde bunu kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi öncelikle şu parçamızı
alalım. Şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz. İpimizi alalım. Böyle bir sabitleyelim ipimizi. Şöyle tekrar yakınlaştırayım. Yakından çekeyim. Bakın. Şu üst kısmından önce bir köşelerden sabitleyerek başlayalım. Hemen şu üst taraftan köşeden batıyorum. Hemen bu karşı tarafında köşesinden batıyorum. Evet, çıkardım ve geçiriyorum. Hemen bu yanındaki, şöyle, bazen kamera kayabiliyor. Şu sabitleyemedim nedense. Kusura bakmayın. Evet, hemen şu kenara batıyorum, yine bir boşluğa, hemen karşıdan da boşluğa batıp ipimi çekiyorum. Evet, hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Hemen karşıdan da aynı şekilde boşluğa batıyorum. Evet. Hemen yanından batırıyorum ve karşıdan batırıyorum. Evet. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar artık birleştirmesi bu şekilde, yani çantamızın iki taraftan da batırıp karşılıklı bir şekilde ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bakın, hemen batıyoruz, direkt karşıdan da batıyoruz, ilmeğimizi çıkartıp geçiriyoruz. Bunu iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Bu şekilde, benim yaptığım şekilde de tığ yardımıyla da birleştirmesini yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, biraz birleştirmesi en sıkıntılı noktası. Evet. Şimdi bakın, şöyle birleştirmesini yapıyoruz çantamızın. Buradan bu şekilde bu kenarları da birleştireceğiz. Sonrasında köşeden devam edeceğiz. Böyle çevireceğiz. Şu şekilde çevirip alt kısmını da aynı şekilde dikişini yapacağız. Sonrasında yine bu köşeden birleştirip tekrardan dönüp bu kenar kısmını da birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın ben biraz fazla örmüşüm. Sökme kısmını en son yapacağız. Evet, bu şekilde birleştirmesini yapalım arkadaşlar. Sonrasında ben sap kısmını da sizlerle beraber dikimini yapacağım. Şimdi ben çantamın birleştirmesini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben kenar birleştirmelerini bitirdim, aynı size gösterdiğim şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştirdim ve çantamızın bir tarafındaki sapını diktim. Şimdi diğer tarafını birlikte dikelim. Şöyle ben ortaladım. Evet, şöyle biraz yakınlaştırayım.
Evet, kenarda belli bir oranda sayı bıraktım. Sonra yine aynı şekilde bu tarafta da ayarlayıp aynı hizaya bunu bu tarafına da diktim. Diğer tarafları da diktim. Şimdi burayı beraber dikelim. Şöyle ipimi hafiften uzunca bırakmıştım. Evet, bu çantanın en son kısmını şu kenar birleştirmesiydi diyebilirim. Oyalayıcı, yani hani zorluğundan kastım. Şimdi şuradan 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 sıra bırakıyorum. Ve buradan 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradaki 5. aralıkta dikişimi yapıyorum. Hemen bakın, buradaki aralığa batıyorum. Buradan sabitliyorum. Bu kenarları, yani diğer sapı dikerken ve bu taraftaki sapı dikerken eşit mesafede yer bırakmaya dikkat edin. Sonra çok hoş görünmeyebilir. Evet. Dediğim gibi ben çantanın sapını verdiğim ölçülerde yaptım. Çantanın sapından ziyade çantanın bütün boyutu, uzunluğu, genişliği, hepsini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız benim yaptığım ölçülerde yeterli bir boyutta oldu. Gayet de aslında geniş bir çanta oldu arkadaşlar. Çok kullanışlı. Dediğim gibi plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Günlük hayatta da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, sapımın böyle kenar kısımlarını dikiyorum. Evet. Dediğim gibi bu çantayı illaki kağıt iple de yapmak zorunda değilsiniz. Makrome ipleriyle de yapabilirsiniz ya da koton iplerle de yapabilirsiniz çantamızı. Farklı renkler tercih edebilirsiniz. O tamamen size ait. Şimdi dikişim bitti. Burada hafiften bir düğüm atacağım. Şimdi şuradan ilmeğin içerisine geçiyorum. Kolayca sökülme olmasın diye ve yine aynı ilmeğin içerisinden bir kere daha geçip bir düğüm atmış oluyorum. Sonrasında böyle biraz ilmeklerin içinden yürütüp ipimi çıkardım ve fazlalık ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle biraz yukarıdan bakalım çantamıza. Evet, bakın bu şekilde çok güzel bir çanta olmuş oldu. Evet, bu şekilde. Dediğim gibi boyutu da gayet büyük ve kullanışlı oldu. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunun gibi daha birçok videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarıma beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.